Dersimize başlayalım. 30. slayttan devam edecektim. Hücre siklusu ve bunun aşamalarından, özellikle interfaz aşamasından bahsediyorum dedim sizlere. Bunun için checkpoint kontrol noktalarım var dedim. Bu kontrol noktalarımı büyüme faktörleri veya hücre içerisindeki bazı kinaz enzimleri değerlendiriyor dedik. Bunlar bizim için önemliydi. Birden fazla siklin molekülüm ve siklin bağımlı kinaz molekülüm bu checkpoint noktalarını, kontrol noktalarını değerlendiriyor dedik. Olay sadece kromatinlerin oluşturulması, DNA'nın kendine eşlemesi değil, daha sonra bunların ziplenmesi, sıkıştırılıp paketlenmelerinden bahsettik ve bu DNA hasar noktaları nasıl çalışıyor bunları anlatmaya başlamıştık. Sizin ilginizi çeken kısım şurasıydı. Hocam kanserleşmeye mi gidiyoruz? Kanserleşmek demeyelim, kontrol dışına çıkmak diyelim. Yani her kontrolsüz büyüyen hücre için biz kanser oluşturacak demiyoruz. Ama size tanımlanmış bir rol var. Bu rolde artık oynamak istemiyorsunuz. Kuralların dışına çıkıyorsunuz. Yani sisteminiz tanımlanmış olan olayların dışına çıkıyor diyelim. Buralara biraz bakacağız. Şimdi nelerden bahsettik? Dedik ki G1S ve G2 aşamaların hepsinde DNA bir taraftan kontrol ediliyor. Sen doğru kendine eşlemiş misin? Hata var mı? Ve miktarın doğru mu, uygun mu diye bu kontrolleri yapıyoruz demiştik. Bu kontroller nasıl çalışıyor? Şimdi bildiğiniz gibi DNA tek zincirli veya iki zincirli olarak karşınıza çıkıp kırık veya hasar bu şekilde meydana gelebiliyor. Tek bir zincirde hasar varsa veya tek bir zincirde anomali varsa veya çift zincirde de kırık veya çift zincirde de hasar varsa farklı mekanizmalar devreye giriyor. Şimdi birincisinden başlayalım. DNA'da tek zincirli bir hasarınız söz konusu. Kırılmış olabilir, hatalı işlem yapılmış olabilir. Bunları düzeltmek için kontrol eden bir mekanizma var. ATR diye bir molekül burada hasarı tespit ediyor. Ve burada kinaz birleri aktive ediyor. Bu sistem nasıl çalışıyordu? Bu sistem elim sende şeklinde çalışıyordu. Size yüksek enerjili bir fosfat taktığınızda başlıyordu oranız buranız oynamaya. Konfigürasyon değişikliği meydana geliyordu ve aktive oluyordunuz. Bu fosfatın uzaklaştırılması inaktivasyon olarak tanımlanıyor demiştik. ATR CHK1 tarafından aktive ediliyor ve bu geliyor CD25'i blokluyor. Şu çizgi işareti bloklamak demek, ok işareti aktive etmek demek. İşte bunların sayısının çok fazla olduğunu söyledik. Biz ana yolaktaki birkaç tanesi üzerinde durmaya çalışıyoruz ve bunlardan da 2'yi durduruyor demiştik. Bu şekilde bir yolak izliyoruz veya çift zinciriniz varsa, eğer DNA'nız zarar görmüş ve çift zincirde kırık varsa ATM molekülü CHK2 üzerinden bu 25'i durdurabiliyor. Sistem burada kesişiyor. Burada bir kavşak. Nasıl aktive oluyor? Geliyor size bir fosfat takıyor. Gidip CD25'e fosfat takıyor ve sisteminiz bu şekilde çalışıyorsa duruyor. Yani kontrol noktanız moleküler seviyede bu şekilde kontrol ediliyor. Bir ikinci yolumuz daha var. Bu birinci yolumuzdu. İkinci yolumuz da şu. Çift zincir kırıldığında CHK2 şurada olduğu gibi yolak aynı başlıyor. CD25'e gitmiyor. İkinci bir yol üzerinden sistemi kontrol ediyor. P53. Bu sefer de P53 denilen proteine fosfat takıyorsunuz. Bu fosfat takmak P53 proteinde şu anlama geliyor. P53 hücrede belirli bir miktarda belli bir konsantrasyonda tutuluyor ve devamlı proteozom yoluyla bu dengede tutuluyor, imha ediliyor, parçalanıyor. Fosfat taktığınız an bu parçalanamıyor. Parçalanamaması çekirdekte veya stoplazmada birikime yol açıyor. P53 miktarınız 3 olması gerekirken 20'yi 30'a çıkıyor. Bunun konsantrasyonu artıyor. Bu bir transkripsiyon faktör. Gidiyor DNA'ya diyor ki bak benim miktarım arttı haberin olsun. DNA'da yeni bir protein bölgesini aktive ediyor. P21 proteinini sitoplazmada biriktirmeye başlayacak. P53 artınca P21 de mRNA üzerinden protein sentez mekanizması üzerinden bir bakıyorsunuz ortamda P21 de arttı.
arttı. P21'in de artması bu siklin E ve siklin bağımlı kinaz 2'yi blokluyor. Ve hatırlarsanız bunların tamamı mitoz evresi geçmeyi kontrol eden ana mekanizmaydı. Yani diyorsun ki hasar var arkadaşım, sen nereye başını aldın gidiyorsun, sen bölünemezsin, önce bir hatalarını düzelt. Bunun için elimde 2 tane mekanizma var. Bir, P53 miktarı arttı, bunu değerlendirebilirsiniz. 2, P21 miktarı arttı, bunu değerlendirebilirsiniz. Bu ikinci yolağımdı. Birinci yolağım da şu. Zaten buraya kadar olan kısım ATM ve CH2'de artış söz konusuydu. Bir de CD25'i ben fosforlanmış mı fosforlanmamış mı? Bunun hücredeki durumu nedir? Buna bakıyordum. Anlattığımız şeylerin tekst hali. P53 miktarı artar. P53 yıkılmaz. P53'ün artışı bir transkripsiyon faktörüdür. P21 genini uyarır ve P21 proteini artar. P21 proteini de şuraya dikkat edin. 1, 2 ve 3 tane siklin sistemi üzerinden hücre siklusunu durduruyor. Her bir evrede birbirinden farklı olmak üzere. Bakıyorsunuz S evresinden G2'ye geçişte siklin A'lar üzerinden, G1'den S evresine geçişte siklin E'ler üzerinden veya yine G1 evresinde siklin D'ler üzerinden sistemi bloklayabiliyor. Ortamda siklinler şuna bakıyor. P21 varsa biz duralım. DNA'da bir anormali mutasyon var. Normali, doğrusu, sağlıklı hücresi bu şekilde çalışıyor. Ama ya P53 ya da P21 fonksiyonel değilse, çalışmıyorsa, işlev kaybı varsa, mutasyona veya hasara uğramışsa siz şunu yapamıyorsunuz. Siklusu durdur diyemiyorsunuz. DNA replik olmaya devam ediyor. Hasarlı hasarsız beni ilgilendirir. Hasarlı bir şekilde bu yavru hücrelere geçiyor. Yani bir bakıyorsunuz ki evet, siklus durdurulmamış, kontrol yapılmamış yeni hücrelerde hasarlı DNA var. Sizin bahsettiğiniz mutasyon veya eğer kontrol dışı çoğalmaya devam edecekse kanser dediğimiz sistem bu moleküllerin çalışmamasından kaynaklanıyor. Ne oluyordu? Tekrar bir hatırlatalım. P53'e siz fosfor taktığınızda yıkılmıyordu. Ortada kalıyor, birikiyordu. P53 aktive olmayabilir, görevini yapamayabilir. P21 de aynı şekilde miktarının az olması lazım ama siz öyle bir sisteme dahil oldunuz ki artık P21 miktarı da çalışmıyor. Şurada bloklamanız gereken, hücre siklusunu durdur demeniz gereken siklin ve siklin bağımlı kinaz sistemlerini durduramıyorsunuz. Hücre siklusuna devam ediyor. Evet diyor, her şey yolunda. Biz S evresine, G2 evresine ve mitoz evresine geçmeye devam edelim. İşte yaptığınız işlem ya bu hasarı ortadan kaldırmak ya da bunun yerine farklı bir molekül ortaya koymak. Bu DNA hasarı ile alakalı siklusun 3 noktasında karşılaştığımız kontroldü. Bir başka kontrol noktamız daha vardı. Mitozun metafaz evresinde kontrol. Bu kontrolde şunu yapıyordu. DNA doğru kopyalanmış mı şeklinde değil de iyi kontrol noktaları oluşturuyorduk. Ve şunu diyorduk. Arkadaşım, sizin orada bir sürü kromozomunuz var. Bunlar iyi tübüllerine doğru bağlanmış mı? Herkes kendi yerine gidebilecek mi? Kromozomlar ayrılacak birazdan, metafazdan sonra ayrılacak anafaza geçtiğinizde. Siz bunları doğru bağladınız mı? Ayrılma doğru olacak mı? Ki biliyorsunuz kromozomun bir tanesinin farklı olması, yani bu bizim kalıtsal sistemde dahil olduğumuz kromozomlar artı bir fazla, eksi bir eksik şeklinde Turner sendromu vardı, Down sendromu vardı hatırlayacak olursanız, bunların bağlandığını, dağılımlarının doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Mikrotübülleri hatırlayalım. Mikrotübüller kinetokor, kromozomlara merkezi kısmından, kinetokorlarından bağlıydı. Uç kısımlarından, kromokinezin kısımlarından bağlıydı kromozomlar mikrotübüller veya polar mikrotübüller, kromozomlara bağlı olmayan, kromozomları itme ve çekme işlemini yapacak olan mikrotübüllerde evet, halatlar doğru yerlere bağlanmış mı kontrol mekanizmasını yapmaya çalışıyordunuz. Bunun üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şu protein, şu enzim, şu siklin aktif olarak burada katılıyor diye ifade edemiyoruz. Burada bir kontrol mekanizması olduğunu, bunun üzerinde çalışmalar ve bunu kontrol eden proteinlerin veya enzimlerin neler olduğunu incelemeye devam ediyoruz. Böylelikle şu ana kadar 4 nokta saydık. 3 tanesi DNA hasarını kontrol eden mekanizmaydı. Bir tanesi de iyi mekanizmasını kontrol eden bir sistemle siz siklusu düzenlemeye çalışıyorsunuz. Bizim olgunlaşma ilerletici faktör
dediğimiz siklin B ve siklin bağımlı kinaz bir protein kinazımız vardı. Fosfor takıyordu. Bunun işlemlerinden biri de şu. APC'yi fosforillemek. APC ne? Anafaz, prometing, ilerletici, kompleks, C, slice siklozom diye bir başka molekül daha var. Yani bu sefer elim sendeyi buna aktarıyorsunuz. Yapınızda bulunan fosforu, yüksek enerjiyi MPF'den tutup APC'ye ekliyorsunuz. Bunlar ne anlama geliyor? Aktivasyon oldu, artık çalışmaya başladınız. APC'nin aktivasyonu mitoz olaylarını başlatıyor. Lütfen burada bir duralım. Mitoz olaylarını başlatmak ne demek? Burayı açıklayacağız. Veya inaktivasyonu, bu adamın yüksek enerjisini çekerseniz, fosforu kırarsanız, fosforu uzaklaştırırsanız yeniden inaktif hale geliyor. Bu sefer de evet mitoz bitti, hadi yeniden hayatımıza devam edelim. İnterfaz aşamasına ilerlemek için biz mitozdan çıkalım, stokinezi başlatalım ve tekrar interfaza dönelim diyorsunuz. Yani mitoza kadar olan kısımda hücrenin profaz, metafaz kısımlarında siz neler yapıyordunuz? Diyordunuz ki taşınacağız, eşyaları toplayın, paketleyin. Organeller, hücre iskelet sistemi, proteinler veya siz şu ana kadar hücre olarak endositoz yapıyordunuz, egzositoz yapıyordunuz. Hücre zarının altında özel bir iskelet sistemi vardı. Bunların hepsini yıkıyorsunuz, kullanmıyorsunuz, paketleyip kaldıracaksınız. Bir de çekirdeğin içerisinde sistemler vardı. Her kromozom nükleer laminlere bağlanmıştı. Özel nükleolus bölgeleri vardı. Çekirdek, çift zarlı çekirdek kılıfı olarak bahsetmiştik. Çekirdek sistemini de ortadan dağıtacaksınız. Bunu dağıtabilmeniz için APC'nin aktivasyonu gerekiyor. APC aktive olduğunda evet diyorsunuz. Son nokta, son karar. Kesinlikle bölünüyoruz. Ne diyelim? Anafaz ilerletici faktör S'den G2'ye geçişi kontrol ediyor. Siklin A ve siklin E üzerinden kompleksi inhibe ediyor. Şimdi genel yapıya tekrar bir bakıyoruz. Genel yapıya söylediklerimizi toparlamaya çalışıyoruz. Bizim bir G0 start noktamız vardı. Burada DNA hasarını kontrol ediyorduk. ATM P53 miktarını arttırıyordu. P53 P21 miktarını arttırıyordu. P21 de siklin D üzerinden G start G0 noktasında restriction noktasında siklusu durduruyordu. Hasar varsa. İkincisi G1 kontrol noktasıydı. Burada çift sistem vardı. DNA'da hasar varsa birincisi P53 mekanizması, diğeri de CK1 ve 2 üzerinden 25. proteini aktive ediyordunuz ve bunlar durduruyordu. Bu da ikinci kontrol noktanızdı. DNA hasarı olup olmadığına dair. Aynı durum S fazı için de geçerliydi. Siz DNA'yı replike ettiniz ama hele ben bir kontrol edeyim bakayım oluşan 4 tane DNA zinciri doğru olarak kopyalanmış mı? Sentez fazı doğru yapılmış mı? Yine aynı şekilde P53 ve siklin 25 üzerinden sistem kontrol ediliyor. Hasar varsa siklus durduruluyordu. Bir aşamamız daha DNA hasarıyla ilgili olan G2 kontrol noktasıydı. Sistem aynı şekilde çalışıyor. Bahsettiğimiz 1, 2, 3, 4 tane DNA hasarı kontrol noktası, bir de E kontrol noktası var. E kontrol noktasında çalışmalarımız hangi moleküller aktive oluyor bakın buralarda devam ediyor demiştik ve size şunu dedik. Kromozomlar mikrotübüllere doğru yerlerden bağlanmış mı? Biz herkes kendi köşesine gitsin dediğimiz zaman, kromozomları ayırmaya çalıştığımız zaman bir aksilikle karşılaşacak mıyız? Kontrolleri yapılıyordu. Normal şartlarda bunu durduran, baskılayan moleküller de var. Bunlara siklusun durdurulmasını sağlayan inhibitör proteinler diyoruz. Size P53'ten bahsettim. P53 ne yapıyordu? P53'ün miktarının artması siklusu durduruyordu. Bizim burada inhibitör faktör dediğimiz bileşenler veya retinoblastom diyebileceğimiz bir gen veya protein bölgesi de bu işlemleri yapıyor. Bunlar miktarı artışı veya bunların aktive olması siklusu durduruyor. Mesela INK4 ailesini aktive ettiğimiz zaman INK4 ailesi nedir? 15, 16, 18 ve 19. proteinler.
Bu proteinlere fosfor taktığınızda, kinazladığınızda, enerji verdiğinizde P15, P18, P19 gibi proteinler siklin bağımlı kinaz 4 ve 6'ya bağlanıyor. Bunların çalışmasını durduruyor. Bunların çalışması durunca siklus durur. Bunlar G1 kontrol noktasını inhibe ediyorlar. Veya KIP ailesinin üyeleri. Neymiş? Protein 21 ki biraz önce P53'e bağlı olarak bundan bahsettik. Protein 27 veya 57. proteinler de her 3 noktada G1, S ve G2 evrelerinde siklin E ve A, siklin bağımlı kinaz 2'ler üzerinden siklusu durdurabiliyorlar. Yani bunların ortamda artışı bir şeylerin doğru olmadığını, siklusu yapmayın, siklusu durdurun dediği şeyler. Bunlarda biz tümör baskılayıcı genler diyoruz. DNA'da hasar var, bölünme gerçekleşmesin, tümör oluşmasın, tümörü baskılayın dediğimiz genler. Retinoblastom dediğimiz gen bu şekilde. Peki nasıl çalışıyordu? P53'ü bir hatırlayalım. Bunun hücrede birikmesi lazımdı. Yıkılmaması lazımdı. Miktarının artışı P53 artmışsa şunu diyordunuz: hasar var, siklus dursun. RB proteininin mutasyona uğramış veya eksikliği veya yoksa burada da şunu diyor: DNA hasarlı, apoptoza uğraması lazım. Uğramaz, yaşamaya devam ederse hasarlı DNA ile hücreler mitoz veya mayoz geçirmeye devam eder. Tümör gelişimine yol açar. Bahsetmeye çalıştığımız sistem aşağı yukarı hep aynı. O zaman şunu diyeceğiz: bizim tümör baskılayıcı genlerimiz neler? P15, 16, 18, 19. Bunlar artı P21, 27 ve 57. proteinlerimiz, yani INK ailesi veya KIP ailesi proteinler dediğimiz proteinler siklusu durduruyorlar. Durduramazsanız mutasyon ve kanser meydana gelmiş olabilir. Aynı yapıyı bir kere daha anlatmaya çalışmışız. Demişiz ki bakın burası önemli, size tekrar anlatıyoruz. Çift zincir var. Bu çift zincirde P53'ü fosforlarsanız yıkılmaz. P53 miktarı artar. Bu bir transkripsiyon faktörüdür. P21 mRNA'sını aktive eder. P21 mRNA'sı üzerinden P21 proteininin artışı. Bu da siklinleri durduracak. G1 aşamasında siklin ilerlemesini durduracak diyoruz. Ama sadece G1 demeyelim burada. Birçok siklin üzerinden her siklusta, her evrede bu bizi durdurma ve kontrol etme mekanizmasına sahiptir. Eğer bu doğru olan, durdurmanız doğru olan, hasar var, dur arkadaşım. Eğer bunların eksikliği varsa, retinoblastom, P53, P21 proteini eksikse, DNA'yı kontrol edemiyorsunuzdur, hasarı tamir edemiyorsunuzdur, hücrenin ölmesi gerekir. Hücre ölmez. DNA'da hasar var. Birinci teklifiniz şu DNA'ya: arkadaşım mümkünse kendini tamir et. DNA bunu başarabilirse başarıyor, tamir etmeye çalışıyor. Yok başaramaz, kendisini tamir edemezse hücreye şunu diyorsunuz: arkadaşım madem işini yapamıyorsun o zaman öl. Apoptoz dediğimiz sistem buydu. Hücrenin kontrollü olarak kendini imha etmesi. Parça parça kendisini sindirip ortadan kaldırılması. Hücre apoptoza gitmiyor. Hücre ölmüyor. Tamir de edemiyorsunuz. Kafası bozuk, kolu ayağı kopmuş bir şekilde eksik olarak büyümeye, çoğalmaya devam ediyorsunuz ve sonuçta kanser gelişiyor. Şimdi kanser farklı olarak yorumlanabiliyor da ben basit bir hücre olarak değerlendiriyorum. Şimdi her hücrenin belli bir amacı var ki buna doku veya organ sistemlerinde ifade edeceğiz. Belli bir işi yapmak üzere özelleşmiş diyeceğiz. Ve size bir iş tanımlanmış. Bu işi yapmanız lazım. Yapacağınız iş ne? Nöronlarda aksiyon potansiyelinden bilgi iletmek. Yapacağınız iş ne? Kasta aktin ve miyozinlerle kasılmayı sağlamak. Yapacağınız iş ne? Adrenal bez medullasından adrenalin salgılamak. Yapmanız gereken iş bu. Siz bunu yapmaktan vazgeçiyorsunuz. DNA'nızda hasar var. Kontrol düşüyor. Büyümeye devam ediyorsunuz. Yani bir nevi asi gençlik takılıyorsunuz. Hücre diyor ki ben senin tanımladığın rolü yapmayacağım arkadaşım. Ben kendi başıma takılıyorum. Böyle çok güzelim diyor. Biz de otomatikman hücreye şunu diyoruz: böyle olmaz arkadaşım, o zaman apoptoza uğra. Zaten bir sonraki dersimizde apoptoz mekanizmaları. Hücre neden kendini öldürecek? Nasıl kendini öldürecek? Onu anlatmaya çalışacağız. Apoptoza da uğramıyorsa, buna da direnç kazanmışsa ne yola geliyor, ne işini yapıyor, ne ölüyor.
bu sefer büyümeye devam ediyor. Herkesin yaşamaya hakkı var. Kanser hücrelerin de yaşamaya hakkı var. Mikropların, virüslerin de yaşamaya hakkı var. Ve bunlar da yaşıyorlar. Kanser gelişimi devam ediyor. Evet, bu hücreler yaşıyor ama total fayda açısından, canlının, organizmanın bütünlüğü açısından dezavantaj oluşturuyor. Bunu etkileyen faktörler var. Size demiştik ki bu genleri neler etkiliyor? Bu genleri, tümör baskılayıcı genleri neler etkiliyor? Büyüme faktörü bunlardan bir tanesiydi. Büyüme faktörü varsa hücre her türlü aktive olabiliyordu. Bu şekilde hücre siklusunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz sistemde mitoz ve mayoza biraz bakmaya çalışalım.